Herkese merhaba, dikiş sınıfının güzel takipçilerine merhaba. Şimdi bir kalıpla bu iki elbiseyi nasıl diktik, yakasını nasıl kapattık, kolunu nasıl uzattık, boyunu nasıl uzattık hepsini anlatacağım. Aynı kalıpla iki farklı elbiseyle iki farklı model yarattık aslında. Birinde çiften çiçekli bir kumaş kullandım, diğerinde de tek en siyah bir kumaş kullandım. İkisi de viskon kumaş. Videonun ilerleyen zamanlarında ne kadar kumaş kullandığımızı ve neye göre karar verdiğimizi size anlatacağım. Model araştırmasıyla başlıyoruz. Burada dergisinden araştırdım modelimi ve çok güzel bir elbise kalıbı olduğunu düşündüğüm kalıbımı buldum ve karar verdim. Mayıs 2024 sayısı 40 beden model 134. Çok güzel bir dergi. Baharlık ve yazlık elbiseler ve modeller var içinde. Bakınız şu elbise kalıbını çıkarmaya karar verdim. Dergide kalıplar kumaşın verevine yerleştiriliyordu ama ben düz boy ipliğine yerleştirdim. Söylediğim gibi çok güzel elbise kalıpları göreceksiniz bu derginin içinde. Tavsiyedir, ders tavsiyesidir, reklam değildir. Bakınız şimdi bu kalıpları çıkardıktan sonra ilk önce kalıba hiç dokunmadan kalıbın birebir ölçüleriyle çiçekli elbisemi diktim. Daha sonra yakayı kapattım, kolu uzattım, etek boyunu uzattım ve siyah elbisemi diktim. Sarı sayfalarda gördüğünüz gibi kumaşın verevine yerleştirildi ama ben düz boy ipliğine yerleştirdim. Vereve yerleştirdiğinizde daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Kumaş biraz daha fazla gidiyor haliyle. Kalıplarımı çıkardım, bütün işaretlerimi aldım. Çıt işaretlerimi koydum, yazılarımı da üzerine güzelce yazdım. 1.80 ile 2 metre arası kumaş gittiğini söylüyor dergide. Çift en kumaşlar için ancak desen yönü, tüy yönü varsa kumaşınızda biraz daha fazla kumaş almanız gerekiyor. En az bir yarım metre kadar. Ama öncesinden de kaç metre kumaş gideceğini anlattığım videom var. Ona bakarsınız kalıplarınızı çıkardıktan sonra ona göre kumaşınıza karar verirsiniz. Kalıplarım hazır. Dikiş payı vermedim. Dikiş paylarını kumaş üzerinde vereceğim. Bu da pervaz kalıbım. Çok güzel bir yaka bandı var bu elbisenin. Çok sevdim ben. Herhalde bir 5-6 tane daha dikerim diye düşünüyorum. Şimdi kumaşımızı nasıl yerleştirdik, neler yaptık size onları anlatacağım. Bu arada lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Siyah kumaşta etek boyunu 2 santimetre uzattım. Kolu 3 santimetre kolun şekline göre uzattım. Siz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz ama kalıbın şeklini lütfen bozmayın. Kısaltabilirsiniz elbette. Tam tersi işlemlerde de kısaltma yapıyoruz biliyorsunuz ki. Bakın cetvelimi kolun şekline göre koya koya çiziyorum. Bu şekline göre çizme önemlidir. Kalıbınızın şekli asla bozulmayacaktır. Gelelim şimdi yakada yaptığım düzenlemeye. Yakayı da 2 santimetre şekline göre kapattım. Çiçekli elbisede bu işlemlerin hiçbirini yapmadım. Kalıbı birebir kullandım. Bunda da elbiseyi biraz daha kapalı bir hale getirdim. Etek boyunda da uzatma yaptım. Bakın burada da aynen yakanın şekline göre yapıyorum. Arka yakayı da kapatmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü bir tarafı açık bir tarafı kapalı olur. O da kumaşınızı ziyan eder. Güzelce kesiyorum. Tabii artık ben kumaş yerleştirmeyi ve masanın kenarına düz boy ipliği artık söylemiyorum. Benim takipçilerim bunları eski videolarımdan çok çok iyi biliyor. Çiften kumaşta 1.80, tek en kumaşta 3 metre kumaş kullandım ben. Desen yönü, tüy yönü olan kumaşlarda daha fazla kumaş gideceğini size söylemiştim. Hesaplamanızı ona göre yapınız ve tekrar abone olmayı lütfen unutmayınız. Elbisemi overlockla birleştirdim. 4 iplik overlockla ama siz önce dikip sonra overlocklarını da çekebilirsiniz. Bununla ilgili de çok videom var biliyorsunuz. Overlock çekerken esnek bir kumaş olduğu için esnetmemeye dikkat ediniz ki kalıbımızın ve özellikle yakamızın şekli burada bozulmasın. Genellikle acemiler overlock çekerken kalıbın ve kumaşın şeklini bozuyorlar. Bu da zamanla edinilen
bir tecrübe oluyor. Bakın kumaşın şekline göre, kalıbın şekline göre overlocklarımı çektim. Omuzları diktikten sonra kolları taktım. Tam tersi de yapabilirsiniz. Yan dikişleri birleştirip kolları da takabilirsiniz. Daha sonra çift kattan olacak şekilde yaka pervazımı hazırlayıp şeklini koruması için yakayı teyelleyerek elbisenin üzerine koydum. Siyah elbisemde şöyle bir görüntü elde ettim. Yaka bandını da kapattım. Yakayı da kapattım. Kalıbın orijinal yakası da bu şekilde yarım santim, 1 santim, 1,5 santim ölçüde kapatabilirsiniz. Ama çok kapatırsanız kalıbınızın şekli bozulacaktır. Sorularınızı ve aslında elbiselerle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Sizce nasıl olmuş? Özellikle göbekli vücut yapılarında göbeği ve vücudun bir takım kusurlarını saklayan çok güzel bir model olduğunu söyleyebilirim. Dikenler Instagram'dan lütfen benimle paylaşsınlar. Çok çok beğendim ben. Bekliyorum yorumlarınızı. Bakınız şöyle bir size güzel pozlar da verdim. Beğenmeyi, kaydetmeyi, abone olmayı unutmayın. Yakayı ve kolu uzattık, etek boyunu uzattık. Diğerinde de kalıp da hiçbir şey yapmadık. Sevgiler dikiş sınıfından. Hoşça kalın.